hem de bağımlı olunan kişi veya nesneyi kaybetme korkusu kişinin psikolojisine zarar verir. İnsan özgür bir varlıkken neden başkasına bağımlı hale gelerek özgürlüğünü başkasıyla paylaşır? Siz de uğraşın, yorulun ve yapabildiğinizi görün. Görün ki kendinize güveniniz gelsin. Burada özellikle annelere çok dikkat etmek gerekiyor. Bazı anneler var, tek başımıza doğduğumuz ve tek başımıza öleceğimiz bu hayatta özgür kalalım. Selamlar arkadaşlar. Bağımlılık deyince aklınıza ilk olarak muhtemelen madde bağımlılığı geliyordur. Ancak bağımlı ilişkiler de hayatımızda önemli bir sorundur. Çünkü kişinin kendi gücünün farkına varmasını ve kendisini geliştirmesini engeller. Hem de bağımlı olunan kişi veya nesneyi kaybetme korkusu kişinin psikolojisine zarar verir. Bağımlı olunan şey bazen eş, bazen anne baba gibi bir aile üyesi olabilirken bazen de kişi bir arkadaşına, işine veya bir nesneye bağımlı hale gelir. İnsan özgür bir varlıkken neden başkasına bağımlı hale gelerek özgürlüğünü başkasıyla paylaşır, bazen de tamamen bırakır? Bunun önemli sebeplerinden birisi hayatın acıları ve zorluklarına maruz kalmamak veya bunlardan kaçmaktır. Kişi hayatın kaçınılmaz zorluklarını bağımlı olduğu kişiye yansıtarak bunlardan kaçar. Böyle yaptığı için ve yüzleşmediği için de kendi ruhsal gücünü kullanamaz, kullanmadıkça da bu güç gelişmez, aksine güdükleşir. Böyle yaşayan birisi bir süre sonra kendisini yetersiz ve değersiz hissederken olayları ve hayatı da çok zor olarak değerlendirmeye başlar. Bu şekilde de bağımlılığı daha çok artar. Böyle bir insan bağımlı olduğu kişinin isteklerini istemese de yapar. Sesini çıkarmaz, ya giderse diye kaygı ve korku atakları yaşar. Kendimize bunu yapmayalım arkadaşlar. İnsanlardan destek görmek, eşimizin veya anne babamızın yanımızda olması güzel bir şeydir. Ancak bu desteklerin ruhsal gelişimimize engel olacak kadar aşırı olmasına müsaade etmeyelim. Dur sen yorulma ben yaparım, dur sen uğraşma ben hallederim gibi cümlelere dikkat edin. Siz de uğraşın, yorulun ve yapabildiğinizi görün. Görün ki kendinize güveniniz gelsin ve gelişsin. Yarın bir gün tekrar zor bir şeyle karşılaştığınızda geçmişe dönüp bakabilirsiniz böyle yaparsanız. Dersiniz ki ben geçmişte de şöyle bir zorluklarla karşılaşmıştım, zorlanmıştım, yorulmuştum ama üstesinden gelmiştim dersiniz. Ve güncel olaya baktığınızda, şu anki zamana baktığınızda bunu da yapabilirim dersiniz. Çünkü arkanızda birikmiş bir veri vardır, birikmiş bir tecrübe vardır. Bu tecrübe sizin şu andaki o işi yapmanızda size güç verir. Burada özellikle annelere çok dikkat etmek gerekiyor. Kendi etrafınızdan da görmüşsünüzdür. Bazı anneler var, çok çocuklarına karşı böyle aşırı ilgililer, aşırı böyle işte çok şefkatliler, hiç canlarının sıkılmasını istemiyorlar, hiç zorlanmalarını istemiyorlar. Ama hayat öyle değil. Hayatta zorluklarla da karşılaşıyoruz, canımız da sıkılıyor. Evet, böyle anneler varsa dinleyenlerden aslında çocuğunuza iyilik yapmış olmuyorsunuz. Çocuğunuzu hayatın kaçınılmaz zorluklarına karşı savunmasız hale getiriyorsunuz. Sonuçta hayatta hoşlanmadığımız şeyler de başımıza geliyor. Ama siz çocuğunuzu sürekli böyle bir rahatlık içerisinde yetiştiriyorsunuz. Çocuk da rahata alışıyor. Yarın bir gün hayatta bir zorlukla karşılaştığında da ne yapacağını bilemiyor. Çok büyük ruhsal zorluk yaşıyor. Evet anneler, o yüzden bunları da düşünerek çocuklarınızı yetiştirmeniz çok önemli. Evet arkadaşlar, sizin yerinize hayatın zorluklarıyla başkasının uğraşması rahatlığına kendinizi kaptırmayın. Gerekirse yorulun, zorlanın ama bağımlı olmayın. Tek başımıza doğduğumuz ve tek başımıza öleceğimiz bu hayatta özgür kalalım. Videoyu faydalı bulduysanız paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.